İçimoku eğitim serimizin 6. videosuyla bugün Chico-Span konusunu işlemeye başlıyoruz. Bir çizgi düşünün ki bu çizgi geleceği görebilmeniz için geçmişe bakıyor. İşte Ichimoku'nun en az bilinen ama en güçlü çizgilerinden biri şu grafiğimde yeşil renkte görmüş olduğunuz Chico-Span. Eğer fiyatla bu çizgi arasındaki ilişkiyi doğru okuyabilirseniz, trendin devam mı edeceğini yoksa döneceğini mi çok önceden kestirebilme şansınız mevcut. Videoya başlamadan önce bu seride Ichimoku'nun tüm sırlarını parça parça birlikte açıyoruz. Eğer yeniyseniz, bu videomla henüz yeni karşılaşmışsanız, kanalımdaki oynatma listelerinde eğitim serimizin daha önceki 5 videosunu ve bittiğinde de eğitim serimizin tamamını bu oynatma listesi içerisinde bulabileceksiniz. 10 videoluk bir Ichimoku eğitim serimiz burada mevcut. Bu sebeple kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Videomuza başlarken ilk olarak Chico-Span nedir sorusunun cevabını birlikte inceleyelim. Chico-Span kapanış fiyatının 26 bar geriye kaydırılmış halidir. Yani şu mum kapandığı zaman 4 saatlik bir grafikteyiz gördüğünüz gibi. Bu mum kapandığı zaman Chico-Span tam 26 mum gerisinde aynı seviyeyi işaret ediyor. Amacı ne peki bu çizginin? Fiyatın geçmiş fiyatlarla kıyaslanabilmesini sağlıyor bizim için. Yani burada mesela Solana grafiği şu anda önümde açık ve burada Chico-Span'in nerede olduğunu görüyoruz. Mum çubukların üzerinde olduğunu görüyoruz. Peki bu şekilde görüyoruz ama Chico-Span'i nasıl yorumlamamız gerekiyor? Biraz da ona bakalım. Eğer ki Chico-Span mum çubukların üzerindeyse şayet bu boğa piyasası yani yükseliş piyasası anlamı taşıyor. Şayet fiyatın altındaysa şu geçmiş harekette gördüğünüz gibi bunda da bu kez ayı piyasası yani düşüş trendinden bahsedebiliriz. Eğer ki bir de üçüncü yönümüz var. Mumlarla iç içe ise şurada olduğu gibi veyahut da işte şu bölgede olduğu gibi burada kararsız bir piyasa yapısından bahsediyor olabiliriz. Çünkü burada direkt şurayı göstermiyor zaten. 26 mum ilerisi olacak orada. Şu bölgede bir kararsızlık var görüyorsunuz. Sonrasında biraz yukarı hareket gelse de akabinde Chico-Span'in fiyatın aşağısına inmesiyle birlikte düşüş trendinde ne yapmış? Hızlanmış. Peki Chico-Span'le nasıl bir strateji oluşturabiliriz? Bu sorunun cevabını arayalım. Birinci senaryomuz şu olabilir. Tenkan-sen yani şu grafikteki mavi çizgimiz ve Kijun-sen iki tane temel çizgimiz var zaten daha önceki videolarda anlattık. Bunların kesişimiyle bir al sinyali gördüğümüzü farz edelim. Misal olarak şurada var bakın. Tenkan-sen mavi, kırmızıyı yukarı yönlü kesmiş burada. Bu sinyali gördüğümüz zaman ilk olarak bizim nereye bakmamız gerekiyor? Chico-Span o esnada nerede? 26 mum çubuk zaten gerisinde olduğuna göre şu bölgede eğer Chico-Span de fiyatın üzerindeyse, mum çubukların üzerindeyse bu bizim için güzel bir alım sinyali olduğunu bizlere gösteriyor. Tam tersini söyleyecek olursak ona da şuradan bir örnek gösterebilirim. Bakın Tenkan-sen bu kez Kijun-sen'i kırmızı çizgiyi aşağı yönlü bu bölgede bir kesişim getirmiş. Geriye doğru baktığımızda da ne var burada? Bakın Chico-Span'de yani şurada saymadım ama mesela şöyle biraz da ayrıntılı göstermiş olalım. Şöyle mum çubukları sayalım. Mesela kesişim bizim şurada gelmiş. Buradan 26 çubuk geriye gittiğimizde şöyle 26 çubuk bakın daha burada Chico-Span bu kesişim geldiğinde kesişim devam ediyor ve burada fiyat daha aşağılara iniyor. En sonunda ne yapmış burada? Chico-Span de mumların artık altına inmiş. Geri dönüşünde bizim için güzel bir direnç seviyesi sayılabilecek şu bölgedir burada. Kijun-sen'dir tekrardan. Bu bölgelerde veyahut da şuradan çekeceğiniz bir Fibonacci ile bunları hep anlatıyorum zaten videolarda. Bakın gördüğünüz gibi 0.618 seviyesi aynı zamanda şu bulutun üst bantları ve Kijun-sen'in buradaki direnç seviyesi hemen hemen kesişiyor. Şu bölge short için değerlendirilebilecek güzel bir bölge olduğunu bize birkaç açıdan Ichimoku indikatörü burada söylüyor. Zaten öncesinde de şu aşağıya fiyatın inmesiyle artık fiyatların yorulduğunu ve daha aşağı gidebileceğinin, daha aşağıya istekli olduğunu bizlere söylemiş oluyor. Son bir örnek daha şuradan bakalım. Mesela az evvel verdiğimiz örneği bir de bu açıdan inceleyelim istiyorum. Şurada bakınız bir kesişim geliyor değil mi? Şurada.
Onun rengini şöyle sarı yapalım. Şurada bir kesişim hareketi geliyor. Şimdi bu kesişimden biz geriye 26 bar geriye gideceğiz. Şuradan. Niye 26 gidiyoruz? Çünkü fiyat buradayken tıpkı şimdi olduğu gibi Chico daha geride o zaman. Şimdi burada bir bize sinyal geliyor. Tenkan-sen Kijun-sen'i yukarı yönlü kesiyor. Bir al sinyali veriyor. O esnada dönüp nereye bakmamız gerekiyor bizim? Chico-span trendi onaylıyor mu? Hayır. Mesela buradayken henüz onaylamamış. Niye? Mum çubukların altında. Sonrasında fiyat zaten buradan tekrardan bir aşağıya geliyor. Ve tekrar fiyat yukarıya hem Tenkan-sen hem Kijun-sen'in üzerine çıktığı zaman burada bakınız geride de artık Chico-span fiyatlar yani fiyatın mum çubukların üzerine çıktığını görüyoruz. Bu bizim için yine nedir? Güzel bir alış sinyalidir ki burada 166 dolar civarında vermiş bu sinyali ve fiyat oradan bakın 210 dolara kadar yükselmiş. Chico Spen'i kısaca bu videoda bu şekilde anlatmak istedim. Bir sonraki videomuzda bu kez Ichimoku'nun kalbine iniyor olacağız. O da nedir? Senkospen A, Senkospen B yani şu bulutun iki çizgisi üzerine ve bulutun oluşum şekliyle ilgili olarak artık biraz daha derinlere ineceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.